Silikonla meme büyütme ameliyatı bizim en çok uyguladığımız ameliyatlardan bir tanesi. En çok yüz güldüren, en çok mutlu eden ameliyatlardan bir tanesi. İki sebeple yapıyoruz tabii bunu. Meme küçüklüğü genetik olarak olabilir. Doğuştan olur. Özellikle genç hastalarım bu şekilde geliyorlar. Artık 18 yaşında ya da 20'li yaşlarda meme gelişimini tamamladıktan sonra daha fazla büyümeyeceği için o zaman meme büyütme ameliyatı bizim için bir seçenek oluyor. Ya da doğum yapmış, emzirmiş ya da yaşla birlikte o eski hacmini kaybetmiş, o eski görüntüyü isteyen hastalarıma uyguluyoruz. Dolayısıyla her ikisinde de amaç büyütmek. Fakat kullandığımız silikonun büyüklükleri farklı oluyor ya da uyguladığımız alan farklı oluyor. Nerelere uyguluyoruz bu silikon protezi? Kas altı, meme bezi altı ya da dual plan dediğimiz hem kas hem meme dokusunun altı. Smart protez diyoruz. Çünkü akıllı protez demek. Dik durduğu zaman jel akışı bizim için çok önemli. Yavaş olması gerekiyor. Çünkü dik durduğunuz zaman o jelin kıvamı değişiyor. Üst pol dediğimiz yani üst kutubu memenin o dekolte dediğimiz alanına uyduğu için o bölgenin de güzel görünmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla full dediğimiz ya da high profile dediğimiz üst tarafı dolgun, daha tepe noktası meme başının altına gelen tepe noktası daha çıkık protezler daha güzel görüntü veriyor. Akıllı protez diyoruz çünkü dual planda kullandığımızda tam kasın üstünde kapattığında alttan da meme beziyle kapatıldığında o doğal görüntüyü vermesi bizim için önemli olan. Tam kasın altında geldiği zaman protez daha yüksekte duruyor. Bu daha genç hastalarda yani meme bezinin belki de çok fazla gelişmediği hastalarda kas altı uygulamalar çok güzel sonuçlar veriyor. Daha meme dokusu var ancak üst kutbu yani memenin o dekolte kısmı daha dolgun olsun isteyen hastalarımızda meme bezi altına uygulayabiliriz. Ama bütün bunların içinde en doğal görünen dual plan dediğimiz ikili plan. Yani üstte kasın altında, altta meme dokusunun altında kalan alan bütün silikon protez yaptığımız uygulamalara uyabilen yani tüm hastalarda kullanabileceğimiz en doğal, en natürel görüntü alabileceğimiz yöntem. Dolayısıyla buna da bu dual plana da en kolay ulaşabileceğimiz alan bizim submamaryen hat dediğimiz meme altı yani memenin tam kavisinin olduğu alan yani meme altından yaptığımız kesi bizim en çok uyguladığımız kesi alanı. Meme silikon ameliyatı ortalama 1,5 saat kadar süren bir ameliyat. Genel anestezi altında uyguluyoruz. Hastanede yaptığımız bir ameliyat. Çok zor değil fakat sonrasındaki ağrı biraz fazla. Dual plan uyguladığım için daha çok hastalarıma özellikle kas ağrısı daha çok hissediliyor. O da yaklaşık 3-5 gün kadar sürüyor maksimum. İlk gece çok ağrısı olur. Hep hastalarıma söylerim. İlk gece yaşayabileceğiniz en fazla ağrı vardır ama sonrasında yavaş yavaş azalır. Bunun haricinde bir haftalık bir süreç çok fazla sizi zorlamaz. Ondan sonra yavaş yavaş daha iyi, her gününüz daha iyi geçer. Ameliyat sonrası mutlaka sütyen uygulamamız var. Özel bir sütyen. Aslında sporcu sütyeni gibi. Yani kalın askılı, kalın lastikli, önden mutlaka kapatmalı, fermuarlı veya kopçalı ve balensiz. Yani altında teli olmayan sütyenler. Bunu bir ay kadar kullanmak gerekiyor. 10. günden sonra mutlaka masaj öneriyorum. Masajın sebebi en az görülen fakat en önemli komplikasyonu kapsül kontraktürü denen bir durum. Kapsül kontraktürü olmasın diye önlemler alıyoruz. Bunlardan bir tanesi masaj. 10. gün yaptığımız masajlar o oluşan kapsülün olduğu yerde daralmaması amaçlı. Kapsül kontraktürü çok nadir bir komplikasyon aslında ama olduğu zaman da ikinci kez ameliyat olmayı gerektiriyor. O yüzden oldukça önemli. Ondan bahsetmeden önce kapsülün ne olduğunu anlatmam gerekir. Silikon vücuda yabancı bir materyal. Dolayısıyla silikon bu yabancı materyali vücuda koyduğumuz zaman işte dual plan diyoruz, kasın altına, meme dokusunun altına koyuyoruz. Vücut buna karşı bir reaksiyon geliştiriyor. Ne yapıyor? Etrafını fibroz tabakayla sarıyor. Yani bağ dokusu dediğimiz tabakayla sarıyor ve vücuttan bunu ayırıyor. Buna biz kapsül diyoruz. Çok incecik bir tabakayla sarıyor. Bu normal olması gereken bir şey. Fakat kapsül kontraktürü zaman içerisinde bu kapsülün sıkışması anlamına geliyor. Sıkıştığı zaman buradaki protez artık şekil değiştiriyor, vücutta ağrı hissediliyor, memede dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Bu kontraktür o zaman komplikasyon haline geliyor ve tekrardan ameliyat olunması gerekiyor. Bu olmasın diye önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü bilinen sadece bir nedeni yok. Sebepler olabilir deniyor. Bunlardan bir tanesi
yerinin daralmaması için masaj yapılması. 10. günden sonra o kapsül oluşumu, çünkü bir ayda tamamlanıyor. O bir aylık dönem içerisinde mutlaka masajın düzenli yapılması, o kapsülün olduğu aralıkta, olduğu cepte ya da olduğu hacimde kalmasını sağlıyor. Bunun dışında diren uygulamıyorum. Diren çünkü enfeksiyon riskini artırdığı için kapsül kontraktürü riskini de artırıyor. O yüzden diren de uygulamıyorum. Bütün bunlarla birlikte olabilecek başka komplikasyonlar ne der? Ağrı olabilir. Dedik onu ilk bir hafta içerisinde. Şişlik, ödem olabilir. Bu hem silikonun verdiği reaksiyona bağlı olarak oluyor vücutta, hem de ameliyattan dolayı olabilen bir reaksiyon. Bunun da geçmesi ortalama %80'i 1. ayda, 6. ayda da tamamı geçiyor. Dolayısıyla biz hep şöyle söylüyoruz, bütün ameliyatların son görüntüsü, yani %100 son görüntüsünü biz 6. ayda görüyoruz. 6. ayda meme tam oturmuş oluyor. Silikon dokuya baskı yaptığı için ilk başta gördüğünüz görüntünün yarım beden düşük oluyor, öyle düşünün. Yani son 6. ayda son görüntü, memenin artık normal pozisyonuna inmesi, hacminin belirli olması artık 6. ayda görmüş oluyoruz. Silikonla meme büyütme ameliyatı, asimetrileri düzelttiğimiz, memeye daha hacim veren, kalıcı sonuçlar aldığımız, silikonlar ömürlük garantili, silikonların hiçbir zaman şekli değişmiyor. O yüzden sonuçların oldukça uzun süreli olduğu çok güzel bir ameliyat. Özgüveni artıran, mutlu eden, sonuçlarında kalıcılığıyla ayrıca mutlu eden, çok uzun sürmeyen, çok zor olmayan güzel bir ameliyat.